Osmanlı'nın sınırlarının batıda Arnavutluk, kuzeyde Sırbistan'a kadar uzanması ve Sırbistan ve Bulgaristan devletlerinin de Osmanlı'nın vassalı haline gelmesi Osmanlı'nın siyasi ve askeri gücünü iyice sağlamlaştırmıştı. Doğu Roma merkezinde Paleologosların saltanat mücadelesi, Venediklilerin Ceneviz ve Macarlarla harp halinde olmaları ve Rumeli'de zapt edilmiş olan Osmanlı topraklarında bir ayaklanma ihtimalinin mevcut olmaması, Sultan Murad'ın dikkatini Anadolu üzerinde toplamasına fırsat verdi. Sultan Murad, 1360 yılında Ankara'nın istirdadından beri Anadolu tarafında genişlemeye teşebbüs etmemişti. Sultan Murad'ın saltanatının ilk yıllarında Anadolu cihetindeki komşulardan olan Germiyanoğulları hemen hemen Osmanlılar kadar kuvvetliydi. Onun için 1. Murad, Anadolu'da genişlemek gayesiyle Germiyanlarla çatışmayı istememişti. Esasen bir yandan da babası Orhan Gazi'nin vasiyetini yerine getiriyor ve Rumeli'deki fütühat için Anadolu'nun sessizliğini korumaya gayret ediyordu. Şimdi ise Rumeli'de yapılan fetihlerde artık Osmanlı nüfuz ve kudreti artmış, Germiyanlılar bakımından korkulacak bir dereceye yükselmişti. Ayrıca Germiyanoğullarının asıl korkup çekindiği devlet Karamanoğullarıydı. Bu sırada Germiyanoğulları, Karamanoğullarına karşı Hamidoğullarına yardımda bulunduğundan Karamanlıların tehdit ve tazyikine maruz kalmıştı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu sırasında Anadolu beyliklerinin en önemli ve kuvvetlisi Karamanoğullarıydı. Konya'ya tam olarak hakim olduktan sonra esas itibariyle Selçuklu'nun varisi gibi hareket ederek Anadolu beylikleri üzerinde baskı oluşturuyorlar ve onların kendilerine bağlı olması gerektiği yolunda meşruiyet arayışları içinde bulunuyorlardı. Karamanoğulları Selçuklu soyundan gelmiyorlardı. Bu hak iddiası yalnızca siyasi bir mirasın ifadesiydi. 1361 yılında Alaaddin Ali Bey'in Karamanlı tahtına geçişiyle birlikte Karamanoğulları tarihinde yeni bir devir başlamıştı. Bu dönem aynı zamanda gücünü önemli ölçüde ikame etmeyi başarmış olan Osmanoğulları için de farklı bir devreye işaret ediyordu. Nitekim Osmanlılar ile Karamanoğulları arasındaki ilk ciddi siyasi münasebetler bu zamana dayanıyordu. Sultan Murad, Rumeli fütühatı için Rumeli'ye geçtiği 1366 yılında Alaaddin Ali Bey'e mektup yazarak Rumeli yakasına gaza için geçtiğini bildiriyor, hatta kızı Nefise Sultan'ı Alaaddin Ali Bey ile evlendirip Karamanoğulları ile akraba olmak suretiyle Anadolu'nun sessizliğini korumak için dostane ilişkiler kurmaya çalışıyordu. Halbuki Anadolu'da diğer beylikler gibi durağan değil, her geçen gün genişleyen bu iki devletin birbirine rakip olmaması bu şartlar altında şüphesiz beklenemezdi. Her iki devletin de genişleme politikalarından rahatsız oldukları anlaşılan küçük beylikler bu iki güç arasındaki ilişkilerde ve çatışmalarda anahtar rol oynayacaklardı. Karamanoğulları diğer beylikler üzerinde hak iddiasından geri durmayıp fırsat buldukça komşuları Germiyan beylerinin topraklarına da sık sık tecavüzde bulunuyorlardı. Bu iki devlet arasında kaybolup gideceklerini anlamış olan Germiyanoğlu Süleyman Şah, Karamanoğullarına boyun eğmektense günden güne gelişip kuvvetlenmekte olan, bütün Türk beyleriyle iyi münasebetler kuran, Hristiyan memleketler üzerinde devamlı zafer kazanan, istikbali emin ve sağlam görülen Osmanlılara dayanarak sülalelerinin payidar olması çarelerini aramayı doğru buluyordu. Süleyman Şah'ın düşüncesi Osmanlılar ile kuvvetli bir bağ kurmak için kızı Devlet Hatun'u Sultan Murad'ın şehzadesi Bayezid ile evlendirmeyi teklif etmek, böylelikle onlarla akrabalık tesisine çalışmaktı. Nihayet karar verildi ve Süleyman Şah, İshak Fakih adında muteber bir zatı kıymetli hediyelerle birlikte Edirne'ye, Sultan Murad'a gönderdi. Kızı Devlet Hatun'un Şehzade Bayezid ile izdivacını, kızının çeyizi olarak da Kütahya şehri ile Simav'a bağlı kazaları, Eğrigöz ve Tavşanlı kalelerinin kabulünü rica etmişti. Sultan Murad, Rumeli'de tasarladığı harekat için Anadolu'da serbest kalmayı ve emniyette olmayı istediğinden Süleyman Şah'ın teklifini memnuniyetle kabul etti. Derhal Edirne'den Bursa'ya hareket edilerek muazzam bir düğün merasimi yapıldı. Şehzade Bayezid'e yapılan bu düğün Osmanlılarda ilk tantanalı merasim olmuştu. Bu vesileyle Anadolu'da Osmanlı arazisi Kütahya, Simav, Eğrigöz ve Tavşanlı'yı içine alarak genişlemişti. Germiyan Beyliği'nin en büyük şehri ve merkezi olan Kütahya bir Osmanlı sancağı haline getirilerek Sancak Beyliği de Şehzade Bayezid'e tevcih edildi.
Böylece Osmanlılar Hamidoğulları Beyliği ile sınırdaş olmuşlardı. Bu sırada Hamidoğulları Beyliği'nin başında Kemalettin Hüseyin Bey bulunuyordu. Kemalettin Bey, Osmanlılarla mücadelenin kendisine hayır getirmeyeceğini anlamıştı. Onun için oğlunun düğününden sonra Kütahya'ya gelen Sultan Murat, elindeki yerlerin bir kısmının satılmasını Kemalettin Bey'den isteyince Hamidoğulları hükümdarı bu talebi kabul etmişti. Böylece memleketinin en güzel parçalarını teşkil eden Yalvaç, Karaağaç, Beyşehir, Seydişehir, Isparta ve Akşehir 80.000 altın karşılığında Osmanlı'ya satılmıştı. Germiyanoğlu'nun kızı Devlet Hatun'un çeyizi olarak verilen topraklara bu satın alınanlar da eklenince Anadolu'daki Osmanlı arazisi hayli büyümüş ve hemen hemen Akdeniz kıyılarının yakınlarına gelinmişti. Bu şehirlerin kan dökülmeden alınması Osmanlılar için ayrı bir kazanç ve muvaffakiyet olmuştu. Osmanlı arazisi böylece büyüyerek Karaman sınırına dayanınca Karamanoğullarının kuşkuları iyice arttı. Osmanlıların Rumeli'deki fetihlerle gittikçe büyüyüp kuvvetlenmeleri Karamanoğullarını zaten korkutuyordu. Osmanlıların büyümesini istemeyen Karamanlılar, Germiyan ve Hamidoğullarından elde edilen toprakları kendileri zapt etmek istiyor, bunun için de Sultan Murad'ın Rumeli'deki meşguliyetinden istifade etmeyi gözetiyordu. Nihayet Karamanoğlu Alaaddin Ali Bey, Sultan Murad'ın Rumeli'de olduğu 1386 yılında harekete geçerek Hamidoğullarından para ile satın alınan toprakları işgal etti. Haberler Sultan Murad'a ulaştığında bu duruma çok hiddetlenmişti. Derhal ordunun harekete geçmesi emrini verdi. Rumeli ordusuna ilaveten vassal devletlerden de asker istendi. Bunun üzerine Sırbistan, Bulgaristan ve Doğu Roma Osmanlı'ya asker gönderdiler. Sultan Murad, Çandarlı Halil Hayrettin Paşa'yı Rumeli'de bırakarak ordusuyla Anadolu'ya geçti. Sultan Murad'ın derhal Anadolu'ya geçmesi ve Osmanlı ordusunun çabucak toplanması Karamanoğlu'nu korkuttuğundan mahiyetindeki Türkmen, Turgut, Tatar ve Varsak reisleri ve ümerası ile görüştükten sonra Sultan Murad'a bir elçi göndererek Osmanlı hükümdarından özür diledi. Murad Han ise Rumeli'de çarpışırken arkadan vurulmak istemesine öfkelenerek ve Karamanoğlu'nun sözüne güvenmeyerek elçiye gereken cevabı verip muharebeden vazgeçmedi. Ardından Sultan Murad ordusuyla Karaman'a ilerledi. Karaman elçisi gelip durumu beyine haber verdi. Haberi alan Karamanoğlu bunun üzerine hemen beylerini çağırdı ve durumu onlara bildirdi. Samagaroğlu Hızır, Teberrük, Babukoğlu Ali, Dilencioğlu Pir Ali eteğini öpüp yanında olduklarını söylediler. Alaaddin Bey elçiye Osmanlı askerinin sayısını sorduğunda 70.000 kişi olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Karamanoğlu kendi askerinin ondan fazla olduğuna kanaat getirip rahatladı. Nihayetinde iki ordu Frenk yazısı denilen bölgede karşı karşıya geldi. Osmanlı ordusunun merkezinde Sultan Murad bulunuyordu. Yayaları önüne, atlıları ise geriye yerleştirmişti. Onun önünde Kara Timurtaş Paşa, Germiyan askerinin başındaydı. Böylece merkezi ana güç burada toplanmıştı. Büyük oğlu Şehzade Bayezid, sol cenahta Kastamonu, Sırp ve Rum kuvvetlerinin başındaydı. Küçük oğlu Şehzade Yakup, sağ cenahta Hamidoğulları ve Bulgar kuvvetlerinin başındaydı. Karaman ordusu ise Moğol, Türk, Varsak, Turgut ve Bayburt atlı birliklerinden meydana geliyordu. Ordunun merkezinde Karaman askeriyle Alaaddin Bey bulunuyordu. Sol cenahta Samagar, Moğol ve Türkmen atlılarının başındaydı. Sağ cenahta ise Savcı Ağa, Varsak, Bayburt ve Turgut atlılarının başındaydı.
İki tarafında ordu sayısı kaynaklarda 70.000 ve üzeri olarak belirtilirken modern tarihçiler tarafından bu sayı 20.000 olarak ifade edilir. İki tarafın karşılıklı sessizliğini bozan şey Karamanoğullarının hücum boruları oldu. Samagar emrindeki Moğol ve Türkmen atlıları sol cenahtan saldırıya geçtiler. Onları Karamanoğlu Alaaddin ve Savcı Ağa takip etti. Karaman orduları şiddetli bir şekilde Osmanlı merkezine saldırdılar. Burada kıran kırana bir mücadele başladı. Karaman ordusunun atlı okçuları Osmanlı birliklerini ok yağmuruna tutarak büyük zayiat verdiriyorlardı. Sultan Murat merkezden destek birlikler gönderiyordu. Fakat okçulara karşı bir şey yapılmazsa Osmanlı merkez hattı çökebilirdi. Osmanlı askeri bu oklar karşısında sapır sapır dökülüyordu. Durumu fark eden Şehzade Bayezid yerinde duramıyordu. Okçuları imha etmek için babasından izin istedi. Vaziyetin kritik olduğunu fark eden Sultan Murat ona izin verdi. Bunun üzerine Şehzade Bayezid sol kanadı Firuz Bey'e bırakıp yıldırım gibi fırlamış ve Karaman ordusunun arkasındaki okçulara doğru saldırıya geçmişti. Bu noktada hızlı olunması çok elzemdi. Zira Timurtaş Paşa kuvvetleri bozulma emareleri göstermeye başlıyordu. Paşa ordusunun bozulmasını engellemek için Bayezid geliyor, Bayezid geliyor diye haykırıyordu. Bunun üzerine Şehzade Bayezid'in sancaklarını gören askerler tekrar cesaret bularak mücadeleye devam ettiler. Şehzade Bayezid, Karaman ordusu okçularını birer birer avlıyor ve onları biçerek harp sahasını boydan boya temizliyordu. Bayezid'in bu saldırısı Osmanlı askerine mücadele için fırsat vermişti. Bunun üzerine Şehzade Yakup ve Hoca Firuz Bey, sultanın emriyle kanatlardan fırlayarak saldırıya geçtiler. Bu noktada Karamanoğulları Osmanlılar tarafından sarılmaya başlamıştı. Karamanoğullarının en etkili gücü olan Moğol okçularının Bayezid tarafından bertaraf edilmesi Karamanoğullarına büyük bir darbe olmuştu. Osmanlı ordusu tarafından çevrelendiğini fark eden Samagar korkuya kapılıp askerleriyle birlikte savaştan çekildi. Onun çekilmesiyle birlikte Savcı Ağa da Karamanoğlu'na haber vermeden savaş meydanından kaçtı. Böylece Karamanoğlu Alaaddin Bey tek başına kalmıştı. Bu noktada artık kazanmak için bir şansı kalmadığından o da çekilerek savaş alanını terk etmeye başladı. Böylece savaş kesin bir Osmanlı zaferiyle neticelenmiş oluyordu. Bu savaşta en büyük hizmeti görmüş olan Şehzade Bayezid'in sancaklarının bir o cephede bir bu cephede dalgalandığını gören askerler ona süratinden dolayı Yıldırım lakabını takmışlardı. Böylece Şehzade Bayezid tarihe Yıldırım Bayezid olarak geçmiş oldu. Mağlup olan Alaaddin Bey kaçıp Konya Kalesi'ne kapandı. Onu takip eden Sultan Murat kaleyi muhasaraya başladı. Karamanoğlu perişan olup elçi yolladıysa da Sultan Murat bunu kabul etmedi. Bu durum karşısında Sultan Murad'ın şehri ele geçirip kendisini ortadan kaldırmayı düşündüğünü zanneden Alaaddin Bey, hanımı olan Murad'ın kızı Nefise Hatun'u elçilikle yolladı. Kızının ricası üzerine Sultan Murad, Alaaddin Bey'i affedip sulh talebini kabul etti ve memleketini Osmanlı vassalı olması karşılığında ona bağışladı. Böylece Anadolu'nun en güçlüleri olan Osmanoğlu ve Karamanoğlu karşılaşmasında galip gelen taraf Osmanoğulları olmuştu. Bu harbin neticesinde Karamanoğulları dahil diğer tüm beylikler
Osmanlıların üstünlüğünü kabul etmiş oldu.